Hint Okyanusu'nda bulunan sörf yapanlar için dünyanın en iyi 10 sörf noktalarından biri olan Hindistan'ın gözyaşı olarak tabir edilen, İngiltere'den de bağımsızlığını yaklaşık 75 yıl önce kazanmış, benim ise 11. ülkem olan, kendi dillerinde muhteşem ada anlamına gelen Sri Lanka'dan herkese selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar, Sri Lanka'ya Hindistan'ın gözyaşı denmesinin bir sebebi var. Yani Hindistan'da mıyım, Sri Lanka'ya mı geldim? Vallahi ben de çok şaşırdım ama bunlar hani şebeke bunlar, çete bunlar. Bu çetelere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu tuktuklar bu adamı takip ediyor. Bu adamlar da sizi takip ediyor. Bir şekilde size konuşacağı bir fırsat, bir an öyle bir hissettim ki öncelikle burnumun şu bölgesinde bir sızı hissettim. Daha sonrasında da gözlerim yaşarmaya başladı. Arkadaşlar, şu anda Sri Lanka'ya vardık. Sri Lanka'da yapmamız gereken ilk şey kapıda vize uygulaması dahilinde bir vize almak. Yaklaşık 30 günlük. Kapıda vize almak isterseniz şöyle bir yer var. Herhangi bir sıra yok. Hemen hızlı bir şekilde 60 dolara 30 gün süre vizenizi alabiliyorsunuz. Tabii ki yaklaşık 3 günden fazla zamanınız varsa online olarak vize de alabiliyorsunuz. www.eta.gov.lk olması lazım. Onu da açıklama kısmına yazacağım. Oradan vizenizi 10 dolar daha ucuza 50 dolara halledebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, vizemizi aldık. Pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi ne yapıyoruz? Şu anda çıktıktan sonra şöyle Hutaç, SLT Mobile var. Bir de Diyalog var. Burada en iyisi Diyalog'muş. Şimdi hattımı aldıktan sonra otelime doğru devam edeceğim. Havalimanındaki tarifeler gördüğünüz gibi çok ucuz. 20 GB bir aylık, ortalama 5 dolar bile etmiyor. Yani az önce böyle bir dolmuşa bindim. Burnumun resmen direği kırıldı yani böyle. Bu insanların normalde çok fazla baharatlı yemek yediklerinden kaynaklı. Bu baharat tenlerinde kötü bir koku olarak çıkıyormuş. Hem burnumun direği kırıldı hem gözlerim kanadı resmen ya. Bir an Hindistan'da mıyım, Sri Lanka'ya mı geldim? Vallahi ben de çok şaşırdım ama yani Sri Lanka insanları Sri Lanka insanları Hindistanlılara çok benziyormuş dediler ama yani o kadar da beklemiyordum. Bakalım ilerleyen günlerde bizi yine neler bekliyor yani. Göreceğiz. One person 8 rupee. Oh, too expensive. Huh? How much? Two? 80'miş. Şimdi şöyle manzarası olan bir otele geldim. Bir gün kalacağım için ya güzel bir otel olmasını istedim. Şöyle Infinity Pool, yani sonsuzluk havuzu dediğimiz, Asya bölgelerinde genelde, yani Bali'de bulunan, Tayland'da da denk geldiğim, şu anda da Sri Lanka'da denk geldiğim sonsuzluk havuzu. Şöyle sonsuzluk havuzu denmesinin sebebi, havuzun ve denizin yan yana geldiğinde sonsuz bir görüntü oluşturmasından kaynaklı. Velhasıl güzel bir otel. Tavsiye ediyorum. Granbel Otel. 4 yıldızlı bir otel. Denize sıfır bir otel. Yani 2 kişi konaklamalarda kişi başı 1200 lira, 1300 lira bandında olabiliyor. Tabii şu an sezon değil. Sezon dışı konuşuyorum. Şu anda Temmuz ayının sonlarındayım. Şu an 22 Temmuz. Şu an Colombo'da ikinci günüm. Bayağı fırtına ve yağmur var. Ancak hava çok güzel. Çok serin. Bu
Bundan önceki durağım Umman'dı biliyorsunuz. Umman aşırı sıcak ve aşırı nemliydi. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Düşük sezon, yani yağmur sezonu aslında, rainy season. Muson yağmurlarının başlamış olduğu dönem. Ancak muson yağmurları olmuş olmasına rağmen Türkiye'de ve Umman'da olmaktan burada olmak çok daha güzel. Çünkü yağmur yağmasına rağmen yağmur kısa süreli, hemen başlıyor, hemen bitiyor, çok uzun sürmüyor. En fazla 10 dakika falan sürüyor. Sonra hemen duruyor. Mesela 10 dakika önce yağmur başladı. Şu anda yağmur durdu, hava kapalı görünüyor. Ama gün içerisinde böyle devam edebiliyor. Çok fazla yağmur yağmıyor yani. Gün şartlarda bu ülkelerde yağmur sezonu ortalama 5 ay veya 6 aydır. Ancak bu 6 ay içerisindeki bir ay aşırı bir şekilde yağmurların olduğu, sellerin olduğu, bütün ağaçların köklerinin yerinden söküldüğü, evlerin duvarların yıkıldığı ve evlerin su bastığı durumlar olabiliyor. O bir aylık süreci internetten iyi bir şekilde araştırdığınızda o ay dışındaki diğer yağmur sezonu dönemlerinde ülkeyi ziyaret ederseniz hem otel olarak fiyatlar çok uygun hem de katıldığınız turlar çok uygun fiyata gelebilir. O nedenle hani yağmur sezonlarını da değerlendirin. Çünkü yüksek sezonda gittiğiniz bazı yerlerde, örneğin Tayland gibi yerlerde normalde 500-600 liraya konakladığınız yerler 4000-4500 liraya kadar çıkabiliyor fiyatları. Arkadaşlar, Sri Lanka'ya Hindistan'ın gözyaşı denmesinin bir sebebi var. Öncelikle size kısaca başlıklarını vereyim. Birincisi, ülkede yaklaşık 45 yıl kadarıyla terör olayları yaşanmış ve binlerce insan yer değiştirmek zorunda kalmışlar. Binlerce insan katledilmiş ve yaklaşık 300 bin tamilin soykırıma uğradığı söyleniyor. Tabii bu biraz iddia. İnternette net olarak bilgilendirme bulamadım. Onunla ilgili de net bir araştırma yaptıktan sonra onun da tüm detaylarını ileteceğim. Birinci neden buydu. İkinci neden ise hemen hemen her yıl ülkede sel felaketi yaşanıyor. Ve bu sel felaketlerinden dolayı ortalama 100 ile 300 arası insanlar bu selde hayatlarını kaybediyorlar. Bu da ikinci sebebi. Üçüncü sebebi olarak da yaklaşık 2019'da başlayıp 2022'ye kadar devam eden bir kıtlık durumu söz konusu. Colombo'da çok fazla görülecek yer yok. Eğlence kültürü de çok fazla yok. Bu ülkede fazlasıyla kasinolar mevcut. İnsanlar kasinolarda eğlenip vakitlerini geçiriyorlar. Şimdi bu şehirle ilgili size kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çok önemli. Gelecek olanların biraz bu konuda dikkat etmesini istiyorum. Çünkü 3 tur başıma geliyor dünden bu yana. Şimdi Colombo sokaklarında yürüdüğünüz zaman birileri yanınıza gelip iletişim kurmaya çalışıyor sizinle. Şimdi bu elemanlar size hangi otelde kaldığınızı soruyorlar. İşte şu otelde kalıyorum dediğiniz zaman, o otelde ben de çalışıyorum, işte garsonluk yapıyorum veya barmenim diye size öncelikle bir güven kazandırıyor. Daha sonrasında işte mesaim bitti, şu an eve gidiyorum. Siz ne yapmak istiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz gibisinden sizi takım yönlendirmeye çalışıyor, bilgi almaya çalışıyor. Bilgi aldıktan sonra size Hinduların özel bir günü ve seremoni var. Yani ayin durumu var. İsterseniz o tarafa kadar size eşlik edebilirim. Bunların tamamı Hindu tapınaklarında anlaşmalılar. Gittiğiniz zaman da video ve fotoğraf çekmeniz için yabancı turistlere özel bilet uygulaması var. Bilet almak zorunda kalıyorsunuz. Bilet aldıktan sonra tabii şimdi temple'a nasıl gideceksiniz, tapınağa? Öncelikle bir tuk-tuk var. Şimdi bu tuk-tuklar bu adamı takip ediyor. Bu adamlar da sizi takip ediyor. Rehberlik adı altında sizden belirli bir ücret talep ediyorlar. Yapmaya çalışacaktır. Sakın kesinlikle kanmayın. Ücret talep ediyor. Bunlar hani şebeke bunlar. Çete bunlar. Bu çetelere dikkat etmek gerekiyor. Aklınızda bulunsun. O yüzden Colombo'daki size yanaşan insanlarla tabii ki sohbetinizi, muhabbetinizi yapın. Ancak sizi herhangi bir şekilde bir yere yönlendirirse kesinlikle gitmeyin. Kendi programınızı kendiniz yapın. Kendi seyahatinizi kendiniz yapın. Burada aynı zamanda Pick Me uygulaması var. Pick Me. Bunu da açıklama kısmına yazıyorum. Bu Pick Me uygulamasından istediğiniz yere gayet uygun fiyatlara gidebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu ülkenin nüfusu yaklaşık 22 milyon. %80'i Budist, %10'u Hindu, %7'ye kadar da bir Müslüman nüfusu durumu söz konusu. Müslümanlar genelde kendi bölgesinde yani yaşıyorlar. Ancak Colombo'da da birkaç tane ikonik cami görmek mümkün. Bu insanlar birlikte yaşıyorlar. Herhangi bir problem yok. Bunların dini de Budizm aynı zamanda. Yani eski adıyla Seylan, yeni adıyla Sri Lanka'nın tabii ki çayı meşhur. Çayı ile beraber madenleri de meşhur. Aynı zamanda çok değerli taşlar bu ülkeden çıkıyor. Safir, spinal, aleksandrit, ay taşı, akvamarin ve zirkon olmak üzere birçok değerli taş ülkeden çıkıyormuş. Erkeklerin hemen hemen tamamı bıyık bırakıyor. Hintlilerde olduğu gibi, Hindistan'da olduğu gibi.
kadınları da erkeklerine aşırı bir şekilde bağımlı. Düşünün, bir kadın erkeğinden izin almadan saçını dahil kestiremiyor. Böyle bir muhafazakar bir düzlemde kadın ve erkek ilişkileri ilerliyor. Durum böyle. Ancak durum hal ve böyleyken evli bir kadın ve evli bir erkek de gayet normal bir şekilde arkadaşlık kurabiliyorlar. Gezip, eğlenip, sohbet edebiliyorlar. Buna rağmen de hiçbir şekilde kadın erkeğini aldatmıyor. Ama bu bilgi ne kadar doğru bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bunu. Arkadaşlar, Hindistan'da olduğu gibi Sri Lanka'da da yemekler aşırı derecede baharatlı. Dün havalimanından Colombo'ya gelirken dolmuşta fazlasıyla hissettim. İlk bindiğim zaman çok hissetmedim ama biraz insan sirkülasyonu olduğu zaman bu ter kokusunu öyle bir hissettim ki öncelikle burnumun şu bölgesinde bir sızı hissettim. Daha sonrasında da gözlerim yaşarmaya başladı. Yani o derece iğrenç, o derece pis bir koku. Yedikleri yemeklerden kaynaklı vücutlarındaki baharat terle birleşiyor. Dışarı çıktığı zaman da çok iğrenç bir koku olarak dışarıya çıkma durumu oluyor. O nedenle insanları aşırı bir şekilde pis kokuyor. Yani bu bir gerçek. Arkadaşlar, Sri Lanka gerçekleri part 1. Yani o kokuya öncelikle bir kendinizi alıştırın. Gelmeden önce kabullenin. Öyle gelin. Bu kokuya katlanabilirseniz Sri Lanka'yı gezebilirsiniz. Yani nasıl ki bir ressamın kendi düşüncelerinin dışarıya vurumu olarak işte sürrealizm çalışmaları veya farklı çalışmalar çıkıyorsa, Sri Lankalı ve Hintli insanların da yemiş oldukları aşırı baharatlı yemeklerden kaynaklı dışarıya pis koku olarak bir dışa vurum oluyor. Yani öyle düşünün yani. Let's check the bus. Okay, thank you. Arkadaşlar, otelimden Colombo Port'a Sigiriya için gittim. Colombo Port'ta hem trene biliyorsunuz hem de otobüse binebiliyorsunuz. Tren 3:15 geçe kalktığı için saat 12:30. O nedenle tekrardan otobüse kaldık. Otobüse bindik. Yapacak bir şey yok. Videonun başında otobüslerden, kokudan kaynaklı uzak durun demiştim ama tekrar yine otobüse binmek zorunda kaldık. Yani bundan şunu çıkartıyoruz. Yani söylediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın. Böyle bir ortam yani. Bu arada Colombo Port'tan direkt Sigiria'ya tren yolculuğu veya otobüs yolculuğu yapamıyorsunuz. Öncelikle Habarana'ya gitmeniz gerekiyor. Habarana Sigiria'ya çok yakın bir bölge. Colombo Port'tan da Habarana'ya yaklaşık otobüs ve tren yolculuğu 4 ve 4,5 saat arası değişiyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, şimdi lambutan diye bir meyve ikram edildi. Arkadaki arkadaş sağ olsun. Thank you so much. Şimdi deneyelim bakalım. Bunu marketlerde görmüştüm ama denememiştim. Şimdi birazdan bir tadına bakalım nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar, bunun tadı Yeni Dünya'ya benziyor. Yeni Dünya biraz ekşimsi oluyor. Tabii tatlı versiyonları da var ama tadı hemen hemen aynı diyebiliriz. Yine Maluva diye bir nokta mevcut. O noktada iniyorsunuz. Hemen kavşak gibi bir şey. Yani 4 yol ağzı. Burada indikten sonra Sigiriya dolmuşları, otobüsleri buradan geçiyormuş. Buradan da yaklaşık nereden bakarsanız bir yarım saat mesafeniz kalıyor. Böylelikle yolculuğunuzu uygun bir fiyata getirebiliyorsunuz. Arkadaşlar, Sigiria'daki odama şu an vardım. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Burası kaldığım yerin bahçesi. Hemen yan bahçeye çıkıyoruz. Yan tarafta çalışan bir fil. Hemen bahçemizde de bir tane küçük bir maymun. Bir tane de şurada var hemen. Çalılıkların arasında.
Yani bahçemizde fil ve maymunlar var. Evet. Saldırıyordu az kalsın. Son anda kurtulduk. Yan bahçedeki filimiz. Arkadaşlar yarın sabah bu arkamda görmüş olduğunuz Line Rock'a tırmanacağız. 1200 basamakla çıkılacak olan bu Line Rock'a ortalama 45 dakikalık bir süreyle çıkmayı planlıyoruz. Videonun ilerleyen dakikalarında hem tırmanış videolarını hem de drone ile çektiğim görüntülerle karşılaşacağız. Arkadaşlar günaydın. Sigirya tırmanışı için şu an şu noktadan biletlerimizi aldık. Yaklaşık 35 dolar karşılığında. Yani girişten biraz alakasız bir yer. Sigirya'ya girmiş olduğumuz noktanın tam tersi yönünde bir noktaya yaklaşık 5-6 dakika civarında yürüyorsunuz. Ardından biletinizi alıp tekrar o noktaya geri dönmek zorundasınız. Gerçekten komik. Hava şu anda güzel. Yaklaşık 24-25 derece. Saat de şu anda saat 5.30 diyebiliriz. Yani 5.58'de gün doğumu başlıyor. Ortalama 1200 basamaklı bir tırmanışımız olacak. O da ortalama yaklaşık nereden bakarsanız 45 dakika olacağına göre yani gün doğumunu kaçırdık sayılır. Ama en azından yanmış olacak. O yüzden daha güzel çekimler yapabileceğim. Durum biraz böyle. Arkadaşlar dağın hemen şu tarafında bal kovanları var. Bunlar ama bal arılarına değil de sanki eşek arılarına benziyor. Şöyle şurada 1, 2, 3 tane yan yana. Şurada da hemen maymunlar çaldıkları muzu yiyor. Tabii ki hırsız maymunlar. Neyse çıkmaya devam. Bak sabah sabah hırsızlığa başladı. Şey var ya, muz var ya, ondan dolayı. Heh. Yani ver kurtul diyeceğim de bir tane ver. Yani şu kopar. Kopar. Okay, take. Hop. Arkadaşlar Line Rock'tan herkese günaydın. Şu anda tırmanışımız başladı. Tırmanışın şu anda ortalarındayız. Burası bir dinlenme noktası. Aslında aynı zamanda da Line Rock'ın yani Sigirya Kayalığı'nın tam giriş noktası. Şurası giriş. Şurada ve şurada da birer tane aslan pençesi bulunuyor. Buraya Sigirya yani kendi dillerinde aslan kayası denmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Tabii bu aslan figürü nereden geliyor, niye geliyor, geçmişteki tarihteki olayı nedir? Onu da bu kayanın en tepesine yani 1200 basamağı bitirdikten sonra size detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet 1200 basamak bitmek üzere. Son 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10.000. Ne var lan? 99 1200. Evet güneşin buradan doğması bekleniyordu ama tabii hava kapalı olduğu için hala kendini göstermiş değil. Şu karşı tarafta da bir tepe daha var. Yine gün doğumunu izlemek için gidebiliyorsunuz, gün doğumu ve gün batımını. Oranın girişi 3 dolar galiba. Ama buranınki 35 dolar. Yani 35 dolar verip buraya çıkıyorsunuz.
Yani burası Sigirya'nın en ikonik, en önemli yerlerinden biri olduğu için hani karşı tarafta amaç zaten gün doğumunu izlemek değil de biraz daha bulunan eski kale burası zaten. Eski kaleyi biraz daha böyle keşfedip neler var neler yok görebilmek tabii ki. Şu anda giriş kısmı, yavaştan içeriye doğru giriyoruz. Arkadaşlar burası Lion Rock'ın en uç noktası, en tepe noktası. Şöyle bakalım neler varmış. Ama sandığım kadar büyük değilmiş ya. Yani bir dakika, bir şurası var. Tamam, şuradan aşağı iniyoruz. En tepe noktası burası. Buradan da aşağıya doğru bir kavis var. Kavislere merdivenler yapılmış. Bir tane şey olacaktı ya. Yağmur sularının biriktiği gölet, havuz tarzında bir şey olacaktı. O nerede tam olarak? Bir saniye bakalım. Evet, burada Titanic pozu veriliyor. Buraya kurulan kaledeki bu havuz yağmur sularının birikmesiyle kalenin bütün tatlı su ihtiyacını karşılayan bir havuz. O nedenle küçük olma ihtimali yok. Ha tamam. Buldum. Şurası. Şöyle bir dakika şuradan geleyim. Daha net bir şekilde görünebilmesi için. Evet. Şurada da yapay bir göl veya havuz görüyorsunuz. Burası tropikal bir iklim olduğundan dolayı yılın 6 ayı hemen hemen her gün yağmur yağıyor. 6-7 ayı. Geri kalan aylarda en az 2 günde bir veya 3 günde bir yağmur yağdığı için sürekli bu havuz yağmurdan kaynaklı doluyor. Ve su ihtiyacını, tatlı su ihtiyacını bu havuzdan gideriyorlar. Yani aslında baktığınız zaman çok yüksek bir kayalık değil. Toplamda 200 metre yüksekliği var. Ama şöyle etrafına baktığınız zaman, yani burası dışında herhangi bir yüksek bir nokta olmadığından dolayı rüzgar kayalığa çarpıp yukarı çıkıyor. O nedenle fırtına bayağı şiddetli gibi görünüyor ama aslında gayet normal. Evet, kayalığın diğer noktasına da ulaştık. Şurada da hemen bir tane göl var. Yani evet, göl. Bunun dışında renk bakar su değil. Karşı tarafta da bir tane daha var. Bir tane şurada. Bir tane de şurada. Göller mevcut. Şimdi kayanın üstünde böyle bir şey var. Yani bu karınca yuvası olma ihtimali var. Ya da büyük bir ihtimalle aşağıda, yani kayanın içerisinde bir gizli sığınak veya odalar falan varsa orayı havalandırmak için de yapılmış olabilir tabii ki. Evet arkadaşlar, kayalığın ortasında kralın tahtını bulduk. Şurası. Şurası Kral Kasyapa'nın oturmuş olduğu taht. Evet arkadaşlar, Sigirya'nın şu an tepesindeyiz. Sigirya kendi dilinde, yani Sinhala dilinde aslan kayası demek. Yani Lion Rock, aslan kayası veya Sigirya. Üçünün de anlamı aynı. Bu aslan kayası 5. yüzyılda Sinhala hanedanından bir kral tarafından yaptırılıyor. Kayanın üzerine bir krallık, bir kale yapıldı. Daha sonrasında bu kral öldükten sonra burası nereden bakarsanız 1000 yıl kadar Budist manastırı olarak kullanılıyor. Freslerin de yapımını zaten 8. yüzyılla 13. yüzyıl arasında keşişler tarafından yapıldığı bildiriliyor. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Yani bu aslan olayı Sigiryalılar için, yani Sinhalalar için ne anlama geliyor? Zamanında milattan önce Hintli bir prens bu adaya geldiğinde bir prensesle evleniyor ve Sinhala halkı
ve doğan çocuklar da Sinhala olarak adlandırılıyor. Sinhala kendi dillerinde aslan demek. Aslanın anlamı da kralların atası ve kraliyet otoritesinin de simgesi anlamına geliyor. Bu nedenle şu an günümüzde Sri Lanka'nın bayrağında da aslan figürünü görebilirsiniz. Aslan figürü Sinhalalar için, yani Sri Lankalılar için bu anlam ifade ediyor. İnsanlar arı sokmasına karşı yağmurluklarla gelmişler böyle. Böyle güvenlik önlemlerini bu şekilde alıyorlar. Şurada bir kadın var, mahvoldu ya resmen. Onlarca eşek arısı saldırdı bunlara. Yazık. Ben bir defa sokuldum. Ah. Bir arı saldırısına daha yakalandık. Ha? Why? What? Ah, I already bite one time. Ah, okay. Arkadaşlar aşağıda bir arı istilası var, o yüzden aşağı inmemize izin vermiyorlar. Şöyle korunaklı kıyafetlerle aşağıdalar şu anda. Yukarıda da 2 defa arı saldırısına uğradım. Bir defa ısırıldım. Şurası. İkincisinde de gözlük gitti. Tamamdır, işaret geldi, aşağı iniyoruz şu anda. Yani Allah'tan rüzgar var ya, rüzgar olmasa var ya. Bak şurada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En az 10 tane arı kovanı var. Okey. Bunlar bal arısı falan değil herhalde ya. Bunlar eşek arısı ya. Kaç. Bak. Go down. Kaçıyoruz. Evet. Kaç. Tamam, burada rüzgar çok fazla. Burada saldıramazlar. There was a bee attack. It's going on, yeah? Huh? Still there? Yeah. It's right over here, up there. Yeah, that's it. But be careful about the bees. I bite it, but some people bite it many times. Yeah, you should be careful. Hold on. Wait yeah. No, maybe you should wait. I don't know, because of maybe you already paid the money, right? No, that's okay. That's it. Evet, aşağı inerken sonunda bir tane fresk bulabildik. Ama tabii bayağı yıpranmış vaziyette. Bu maymun türleri biraz farklı bir maymun.